Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe oyunda yeni sezon başladı. Yeni sezonla birlikte karnaval kampanyası da başladı. Bir bunlara değinelim. Belki oyuna birkaç gündür girmeyen arkadaşlarımız da varsa Perşembe neler geldi? Hızlı bir şekilde bunlara baktıktan sonra bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler, bu videomuzda onlara bakacağız. Perşembe günü yeni sezonumuz başladı. Bu sezon 1 aylık arkadaşlar. Bir önceki sezonumuz 2 aylıktı. Uzun süreliydi. 7 Mart'ta bu sezon sona erecek ve bu sezon içerisinde Konami dedi ki Neymar gelecek ki geldi. Makalele gelecek, Luis Garcia, bunların epik kartları gelecek dedi. Hatta Perşembe günü yeni sezonla alakalı bir tanıtım videosu paylaştılar. Orada da Cannavaro, Makalele, Cafu, Milanlı futbolculara da yer vermişti Konami. Yarın da onlar gelecek arkadaşlar. Yine devam ettiğimizde Perşembe günü karnaval kampanyası başladı. Uzun soluklu bir kampanya. Perşembe gününden itibaren hediyelerimiz verilmeye başlandı. Bu kampanyanın detaylarına bakacak olursak aldıklarımız var, alacaklarımız var. Oyuna giriş yapan herkese Neymar'ın 98 seviyeye kadar çıkan kartı hediye edildi. Almadıysanız ya da yedek bir hesabınız varsa veyahut da yeni hesap oluşturmak istiyorsanız da 7 Mart'a kadar bu Neymar hediyesi verilecek arkadaşlar. Ayrıca 5 tane Brezilyalı futbolcunun yer aldığı paket vardı. Oradaki 5 futbolcu da bizlere hediye edilecek. Bir anda hepsini vermiyorlar. Perşembe günü oyuna girdiğimizde bir tane ücretsiz açma hakkı vermişlerdi. Etkinlik var. O etkinlikten de 2 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Şu an bu paketten 5 oyuncunun 3'ünü çıkarabiliyoruz. Önümüzdeki Perşembe 8 Şubat'ta bir tane daha ücretsiz açma hakkı verecekler ve 15 Şubat'ta da yine bir tane verip bu 5 oyuncuyu bize hediye ediyor Konami. İçerideki oyunculara baktığımızda 98 Marquinhos var. Diğerleri 96 seviyeli futbolcular. Yeni açılan hesapların işine yarayabilir ama eski hesapların, bu oyunu uzun süredir oynayan arkadaşlarımızın elinde daha yüksek seviyeli futbolcular yer alıyordur. Belki bir iki tanesi işimize yarıyordur veyahut da etkinliklerde kullanabiliriz. Kampanyayı devam ettiğimizde özel giriş bonus hediyeleri var. 3 hafta sürecek dedi Konami. Her gün oyuna girdiğimizde hediyeler veriliyor ama burada 5. gün çok önemli. 5. günde 50 futbol parası verilmekte. Diğer günlerde GP ve antrenör puanı. Karnaval kampanyası ile alakalı hedefleri yeni görevler eklendi. Oradan 50 futbol parası antrenör kazanabiliyoruz. Bazı etkinliklerden daha fazla DP, GP kazanmaktayız. Perşembe günü Brezilya epik paketi geldi. Burada Romario, Neymar çok yüksek seviyeli. Davinson 100'e kadar çıkıyor. Neymar 102'ye, Romario uygulama tarafından o gün baktığımızda 102'ye kadar çıkıyordu ama 103'e de çıkıyormuş arkadaşlar. Birçok arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Hatta Twitter'da da bir sayfa 103'e nasıl çıktığı ve çıktığı haldeki özelliklerini bizlerle paylaştı. Romario'nun antrenörlerini bu şekilde dağıttığımızda 10, 0, 4, 12, 7, 4 şeklinde 103 seviyeye kadar da ulaşmakta. Kurnaz oyun tarzına sahip, fırsatçı golcü değil kendisi. Ofansif farkındalığı ve bitiriciliği çok yüksek. 99-97, falsosu 81, hızı 86, hızlanma değeri 96, top kontrolü, top sürmesi, o değerlerine baktığımız zaman da 86-80 gayet güzel özellikler. Perşembe ayrıca Player of the Week paketi geldi ama geçen hafta da beklediğimiz gibi çok yüksek seviyeli futbolcular yer almıyor ne yazık ki. Bunun da sebeplerinden bir tanesi İngiltere Ligi'nde lig maçları oynanmamıştı. Kupa maçları oynanmıştı. Oradan oyuncu seçilmedi. Ayrıca bazı yıldız futbolcular da güzel oynamadı. Haftaya damga vuran performanslar sergilemediler. Oyunda seviyesi düşük futbolcular biraz daha ön planda olduğu için de Konami onları getirdi. Pakette birkaç tane yüksek seviyeli futbolcu olsa da bizleri heyecanlandıran bir Player of the Week paketi ne yazık ki olmadı. Perşembe günü adaylı sözleşme paketleri de geldi ama bu da biraz hayal kırıklığı. 99'a çıkan oyuncu yok ne yazık ki. 2 tane yüksek seviyeli isim var. 98'e çıkan, 96-95 4 yıldızlı adaylı sözleşme futbolcuları yer alıyor. Camavinga 98, Darwin Núñez 98. Adaylı sözleşme paketinde de şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda da sormuştu. Maç biletinden kazandığımız adaylı sözleşmelerin son kullanma tarihleri var. Tüm adaylı sözleşmelerimizin son kullanma tarihi bulunmakta. Burada önemli olan son kullanma tarihini geçirmemek. Benim adaylı sözleşmelerimin süresine baktığımızda 4 yıldızlı adaylı sözleşmelerin bir tanesi 4 Mart'ta bitiyor. Diğeri 5 yıldızı ve 4 yıldızı da 6 Mart'ta bitmekte. Yeni adaylı sözleşme paketine yetişmeyecekse şu anki adaylı sözleşme paketinde bunları kullanmamız gerekiyor. Kullanmazsak süreleri gelip geçtiğinde bunlar silinmekte arkadaşlar. Maç biletinden de ne kadar geç adaylı sözleşmeler alınırsa o kadar geç süresi bitiyor. Diyelim ki orta tarafın ya da aşağı tarafın kilidini açmayı düşünüyorsunuz. Sezonun bitmesine yakın bunu yaparsanız, yani orta ve aşağı tarafın kilidini açarsanız, o zaman adaylı sözleşmeleriniz daha geç bir tarihte de bitecektir arkadaşlar. Gündeme devam ettiğimizde
Perşembe gelen etkinliklerin hediyelerine şöyle bakalım. Yapay zekaya karşı oynadığımız bölümde Brezilya Ligi temalı bir etkinliğimiz var. Buradan Brezilya paketi için o 5 oyuncunun yer aldığı paketten 2 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. 30.000 antrenör puanı. Player of the Week ücretsiz açma hakkı da yine Brezilya temalı bir etkinliğimiz var. Buradan veriyorlar arkadaşlar. Ligime de çok güzel futbolcular eklendi bu hafta. Drogba, mesela Drogba ile oynamak istiyorsanız ligimde Drogba'yı alabilirsiniz. Nkunku, o da 99 seviyeye çıkıyor. Delit, Vinicius Junior çok yüksek seviyeli. Bu hafta bayağı güzel futbolcuları ligin bölümüne eklediler. Ayrıca Zico 500 futbol parasına da satışa sunuldu arkadaşlar. 100 küsür günde süresi var. 125 gün falan da duracak kendisi. Zico'nun özelliklerine baktığımızda top çevirmesi 83-87'lik gibi, yine oyuncuların maksimum seviyeye çıkarıyor. 83 kurtarıyor arkadaşlar. Top sürmeye +1 vermekte. Top çevirme menajeri ve sadece top sürmeye +1 değer katıyor. Alınır mı alınmaz mı? Ben kendi kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşmam gerekirse, tabii ki bu yorumlar tamamen bana aittir. Sizler farklı da düşünüyor olabilirsiniz. Bence alınmaz. Top sürmeye sadece +1 veriyor. Keşke birkaç tane daha farklı şeylere ekstra güç verse ya da biraz daha fazla arttırsa. Bu güçlendirici menajerlerde de böyle bir durum var. Sadece bir şeye +1 veriyorlar. Bir de top çevirme oyun tarzına sahip. Oyunda top çevirmeden ziyade hızlı kontra atak, uzun topla kontra, onlar da çok fazla oynanmakta. Top çevirme belki o kadar fazla oynanmıyor da olabilir. Eğer top çevirmeyle oynamıyorsanız bence almayın derim. Eğer top çevirme oyun tarzını seviyorsanız da Zico'nun tek farkı top sürmesine +1 eklemekte ama 500 futbol parasına satılıyor. 500 futbol parası da oyunda öyle hemen bir haftada ne yazık ki kazanılmamakta. 2-3 hafta, bazen 4 hafta falan da sürebiliyor. Herhangi bir oyuncu falan da yok arkadaşlar bu paketin içerisinde. Antrenör veriyorlar az sayıda. Zico birazcık da antrenör. Başka bir oyuncu falan ne yazık ki burada bulunmamakta. Bugün biteceklere baktığımızda etkinliklerimiz, birkaç tane etkinliğin bugün son günü. Del Piero'lu, Milito'lu, Evair'lı bu İtalya Ligi epiklerinin yer aldığı paketin bugün son günü. Ayrıca Cuma günü Round 2 geldi ama bu herkeste görünmüyordur. Round 1'i tamamladıysanız 4 mücadele vardı. 4 mücadeleyi tamamlayanlarda gözükmekte ve bugün bu etkinliğin de son günü. Yarına geçtiğimizde yarın bizleri neler beklemekte? Her pazartesi olduğu gibi pazartesi etkinlikleri. Klasik olanlar gelecek. 50 futbol parası veyahut da GP beceri kazandığımız Epic Milan paketi, Epic milli takım paketi, Milan turnuvası. Oyun içerisinde yeni bir turnuva daha. Aynı geçtiğimiz dönemlerde Bayern Münih Barcelona turnuvaları olmuştu ya arkadaşlar. Yine onun gibi tabi birazcık da hediyeleri var ve günlük girişlerde de 5. gündeyiz. Detaylara değinecek olursak Milan turnuvasıyla başlayalım. Yarın Round 1 geliyor. Bir hafta duracak. Daha sonrasında Round 2, Round 3 kulüp finalleri diye devam ediyor. Peki yarın gelecek etkinlikten bizler neler kazanabileceğiz? Konami'nin resmi web sitesinden aldığım görüntüdür arkadaşlar. Arka temayı da bu şekilde yapmışlar. Yarın gelecek etkinlikten 1000 etkinlik puanı yapmamız yeterli. Round 2'ye katılmak için tamamladığımız zaman yarınki etkinliği 5 tane Milan paketinden top açılımı gerçekleştireceğiz. Milan paketi dediğimde normal kartlar. Renkli kartlar değil arkadaşlar. Geçtiğimiz ay Bayern Münih için olmuştu. Daha önceki ay Barcelona normal kartlarından da olmuştu. Geçtiğimiz ay ama Bayern Münih'ten yine 5 tane vermişlerdi. Yine o şekilde Milanlı futbolcuların yer aldığı paketten ama normal kart, standart kart, oradan 5 tane açma hakkımız olacak. O futbolcular etkinliklerde işimize yarar. Pek ilk 11'imizde falan kullanmayacağımız oyuncular olur. Normal kart olduğu için seviyeleri düşük olacak ve oyuncuların yanında da 5000 e-futbol puanı verilecekmiş. E-futbol puanı veriliyor, biriktiriyoruz. Bende 45.000 e-futbol puanı oldu ama alacak doğru düzgün oyuncu ne yazık ki mağazada bulunmuyor. 3 tane var. Yarın da bir tane ekleyecekler ama ne yazık ki o kadar puan bir işe yaramıyor. Konami Perşembe günkü tanıtım videosunda gelecek futbolcuları bizlerle paylaşmıştı. Dedi ki Milan Epic paketi gelecek. Tarih de verdiler. Epic futbolcular kim olacak? Big Time Epic olarak paylaşıldı. Rafael Leao, Tomori, Ciro. Aslında 4 tane isim eklenmişti Epic kart olarak ama bu 3 isim gelecekmiş. Hatta böyle bir görüntü paylaştılar. Hernandez, Menyan, Chukwueze gibi isimler yarınki Epic pakette renkli kartlarıyla olacak. Tabi yüksek seviyeli isimler olacaktır. Konami şişirecektir. Burada bir futbolcunun altına da eFootball mağazası yazdılar. eFootball Point Shop. 5 Şubat diyor. Yani yarının tarihi. Demek ki yarın mağazaya da bu futbolcuyu ekleyecekler. Bu futbolcu da Jovic arkadaşlar. Peki Jovic'in renkli kartlarına baktığımızda yok. Gelmemiş.
Fakat normal kartı 89'a kadar çıkıyor. Bir tahminde bulunalım. Yarın mağazaya eklenecek kartı bence 92 seviyeli olur. Kadromuzda 95. Taş çatlasa 93, 93'ten 96. Goreska'yı 93'ten 96'ya çıkardılar. Daha önce Barcelona'da futbolcu eklemişlerdi. Fermin. Yanlış hatırlamıyorsam o da 92'den 95'e çıkıyordu. Jovic'i 92'den 95'e ya da maksimum 93'ten 96'ya yaparlar gibi gözüküyor. 91'den 94'te olmaz. O da çok düşük olur. Umarız öyle bir şokla yarın karşı karşıya kalmayız. Keşke daha yüksek seviyeli futbolcu ekleselerdi. Yarın gelecek Milan paketinin dışında bir de milli takım Epic paketi olacakmış arkadaşlar. Bunu Perşembe günü uygulamalar paylaşmıştı. Konami de tanıtım videosunda 3 tane milli Epic futbolcuyu paylaştı. Yarın da bu paketin içerisinde onların olması gerekiyor. İsimlere baktığımız zaman burada da Lucas Hernandez yer alıyor. Kardeşi Milan paketinde. Kendisi milli takım paketinde. Bizim milli futbolcumuz Merih Demiral da bu pakette yer alacak. Bakalım maksimum seviyesi ne olacak? Bu pakette yer alacak epiklerde bu 3 isim olması lazım ki Konami tanıtım videosunda Perşembe günü bu 3 ismi paylaştı. Üçü de milli takım formalı. Stoper futbolcusu Cannavaro, defansif orta saha Makalele ve sağ bek futbolcusu Cafu. 3 isim de gerçekten futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış çok önemli isimler. 3 efsane futbolcu. Konami büyük ihtimalle seviyeleri bayağı bir yükseltecektir arkadaşlar. Son dönemlerde gelen paketlere baktığımızda şu anki Evair'li paket hayal kırıklığıydı. Del Piero'yu bir kenara bıraktığımızda hadi Milito'nun da seviyesi iyi ama Evair bayağı düşük oldu. Fakat bu pakette seviyeler 101, 102 bakalım kaç seviyelere kadar çıkacak. Bu pakette seviyeler yüksek olacaktır. Cannavaro ile Makalele 85'ten başlıyor. 102'ye kadar da ikisi çıkarsa Cafu'da bir 101 olsa bayağı yüksek seviyeli bir paket karşımızda olabilir. Oyuna her gün eğer giriş yapıyorsak arkadaşlar yarın giriş kampanyasında 5. gün. Oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın 50 futbol parasını alacağımız gün. Olur da girmediğimiz günler varsa hangi gün 5. güne denk geliyorsa o zaman 50 futbol parası verilmekte. Bir de arkadaşlar Lunar New Year kampanyası var ki Konami'den bununla alakalı şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Lunar New Year kampanyasını son yıllarda Konami kutluyordu. Birçok oyunda bunu kutlamakta. Çin takvimine göre yeni yıl 10 Şubat. Bu hemen önümüzdeki cumartesi günü Çin takvimine göre yeni yıl. Konami geçen senelerde bunu kutlamıştı. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta aslında bununla alakalı bir kampanyanın gelmesi lazım. Şu an karnaval kampanyası başladı. Bakalım kampanya içerisinde yeni bir kampanya olacak mı? Konami şimdi bir Japon şirketi. Japonya ile Çin arasında bir husumet, bir sıkıntı yoksa son zamanlarda pek siyasi tarafı da takip edemiyoruz ama Konami'nin bu Lunar New Year'ı da kutlaması gerekiyor. Geçen sene kutladığı zaman bu hediyeleri vermişti. Öyle çok aman aman hediye vermemişti ama yine bir kampanya gelirse bu perşembe duyurusunu yapabilirler arkadaşlar. Ayrıca geçen hafta oyuna gelmeyen güçlendirici menajerleri paylaşmıştım ya arkadaşlar. Gelenlerin üzerine çarpı atalım dedim. Gelmeyenleri de şöyle ara ara bir kontrol edelim. Bu isimler de ilerleyen dönemlerde gelmeli. Bazıları aylar önce oyuna eklendi. Bazıları yakın zamanda eklendi. Ne yazık ki hala gelmediler. Raps'ı, Matius, Michael Owen, Van Nistelrooy, Rummenigge, Batistuta, Matius, Ronaldinho bazılarının farklı kartları da var. Kaleci Schmeichel, Neymar'a çarpıyı koyduk arkadaşlar. O geldi. Gerard Carlos, Romario geldi. Baggio gelmedi. Yakın zamanda eklendi. Rijkaard, Beckenbauer. Burada çarpı koyduğumuz yok. Bu isimlerin hiçbiri. Cafu gelecek ama. Geldikten sonra Cafu'ya da çarpı atacağız. Makalele'ye, Cannavaro'ya geldiği zaman çarpılarını atacağız arkadaşlar. Belki bir sonraki hafta Zamoron'a gelebilir. İspanya Ligi ile alakalı paket yakın zamanda gelir. Ya haftaya ya da bir sonraki hafta. Bu tarafta çarpı attığımız yok. Bu hafta da hiçbirine çarpı atmayacağız. Bu isimler bu hafta gelmeyecek. Çok fazla isim var gelmeyen. Denilson'a çarpısını attık. Artık o geldi. Belletti. Luis Garcia'yı Konami gelecek demişti. Geldiği zaman bir İspanya Ligi paketi olacaktır. Yanında farklı İspanya Ligi'nden de epikler. Luis Garcia yakın zamanda gelecek. Oyuna eklenen ve gelmeyen güçlendiricili epikler de bunlar da arkadaşlar. Bakalım hangilerini daha önce Konami getirecek, hangileri bir sonraki sezona kalacak. Bu hafta gelenler, gelecekler bunlardı. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarımızın da yarın okulları başlıyor. Ara tatilleri sona ermekte. Öğrenci arkadaşlarımıza da şimdiden derslerinde başarılar dilerim. Hoşçakalın.